BodyTR'ye hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Bugün sizlere tarihin en ürkütücü ve en çarpıcı psikolojik deneylerinden bahsedeceğim. Hazırsanız tarihin karanlık sayfalarına bir yolculuk yapalım ve bu ürkütücü deneyleri birlikte inceleyelim. 1. Stanford Hapishane Deneyi 1971 yılında Stanford Üniversitesi'nde insan psikolojisinin derinliklerini keşfetmek amacıyla tarihin en ünlü ve en tartışmalı psikolojik deneylerinden biri gerçekleştirildi. Psikolog Philip Zimbardo tarafından yürütülen bu deneyde sıradan üniversite öğrencileri rastgele mahkum ve gardiyan rollerine atandı. Deneyin amacı insanların güç ve otorite karşısında nasıl değiştiğini gözlemlemekti. Deney, üniversitenin bodrum katında inşa edilen bir simülasyon hapishanede başladı. Mahkumlar gerçek polisler tarafından tutuklanarak hapse atıldı. Gardiyanlar ise üniformalarını giyip güç ve otorite dolu bir rol üstlendiler. Başlangıçta her şey normal görünüyordu. Ancak kısa süre sonra gardiyanlar mahkumlara karşı zalim ve baskıcı davranışlar sergilemeye başladı. Mahkumlar psikolojik baskı ve stres altında ezildikçe çaresizlik ve itaatsizlik belirtileri göstermeye başladılar. Bir gardiyan mahkumları cezalandırmak için giderek daha acımasız yöntemler kullanırken diğer gardiyanlar bu duruma sessiz kaldılar. Mahkumlar gardiyanların insafına kalmış birer kukla haline geldiler. Bu deney sadece 6 gün sürdü. Ancak katılımcılar üzerinde bıraktığı etkiler yıllar boyu unutulmadı. Zimbardo, deneyin sonlandırılmasının ardından insanların otorite karşısında ne kadar kolay değişebileceğini ve güç zehirlenmesinin ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi. Stanford hapishane deneyi psikoloji dünyasında derin izler bıraktı ve etik tartışmalara yol açtı. Bu deney insan doğasının karanlık yüzünü ve içimizdeki saklı olan zalimliği ortaya çıkardı. Peki siz olsaydınız hangi tarafta yer alırdınız? Mahkumların yanında mı yoksa gardiyanların yanında mı? 2. Canavar çalışması deneyi 1939'da Law Üniversitesi'nden Dr. Wendell Johnson ve Dr. Mary Tudor bilim etiğine aykırı davranarak 22 yetim çocukla bir çalışma uyguladı. Çocukların ve yetimhane görevlilerinin haberi olmadan yapılan çalışmanın üzerinden geçen 60 yılın ardından basına sızan sonuçlar oldukça ürkütücüydü. Çocukların ömürleri boyunca izlerini taşıdığı için canavar çalışması olarak adlandırılan ve yıllar sonra tazminata mahkum edilen deneyin ayrıntılarına gelin bir de biz bakalım. Law Üniversitesi'nden Dr. Wendell Johnson ve Dr. Mary Tudor, yetimhaneden seçtikleri ve denek olarak kullanacaklarını belirtmedikleri 22 çocuğu iki gruba ayırdı. Birinci gruptaki çocuklar pozitif, ikinci gruptakiler ise negatif bir konuşma terapistiyle çalıştı. 1939 yılında başlatılan ve çalışma için seçilen ve iki gruba ayrılan 22 çocuktan 10 tanesi kekemeydi. Birinci gruptaki çocuklar gelişimlerini ve konuşmalarının akıcılığını pozitif yönde etkileyen ve destek olan bir konuşma terapistiyle çalışırken, ikinci gruptakiler ise hata yaptıklarında onları azarlayan ve hor gören bir konuşma terapistiyle birlikte oldu. En ufak konuşma hatalarında ya da dil sürçmelerinde azarlanan ikinci gruptaki çocukların neredeyse tamamında psikolojik konuşma sorunları oluştu. Yetimhane görevlilerinin kandırıldığı ve deneyden haberdar edilmediği bu çalışmada kekemelik ya da konuşma sorunları olan 5 çocuk birinci gruba, diğer 5 çocuk ise ikinci gruba yerleştirildi. Herhangi bir konuşma sıkıntısı bulunmayan 12 çocuk da ikiye ayrılarak bu gruplara eklendi. 5 ay süren çalışma boyunca birinci gruptaki çocuklara şunlar söylendi. Konuşma bozuklukların zamanla azalacak ve daha başarılı olacaksın. Başkalarına kulak asma ve yoluna devam et. Onlar senin konuşma becerilerinin farkında değil. Çocuklar okudukları metinde hata yapmadıkları sürece olumlu bir şekilde desteklendiler. Aralarında konuşma sıkıntısı olmayan ve tamamen normal beceriler gösteren ikinci gruptaki çocuklara ise olumsuz terapi uygulandı. Konuşmanda gerçekten çok büyük sıkıntılar var. Kekemeliğine engel olamıyorsun ve bunu düzeltemiyorsun. Artık konuşma. Gerçekten kekeme olan bir çocuğun ismini vererek konuşma sıkıntısı olmayan çocuklara örnek gösterildi ve onun gibi mi olmak istiyorsun diye soruldu. Çocuklar bir aydan daha kısa sürede terapinin beklentilerini karşılayacak sonuçları verdiler. Çalışma öncesinde hiçbir sıkıntısı bulunmayan 5 yaşındaki Norma ile 9 yaşındaki Betty konuşmayı reddetmeye başladı. Diğer çocuklarda da benzer tepkiler geliştirmişti. Ve sonuçlara göre insanoğlu özellikle çocuk yaşta maruz kaldığı her şeyden çok çabuk etkileniyordu. Deneyin ardından geçen zamanda ikinci gruptaki olumsuz terapi alan çocuklarda konuşma bozuklukları daha da ilerledi. Korkunçluğu bir yana çalışma etik açıdan çok büyük bir problem içeriyordu.
Denek olan çocuklar ve yetimhane görevlileri çalışmadan haberdar değildi. Görevlilere çocuklara tavsiyeler verileceği söylenmişti. Etik açıdan yanlış olan bu çalışma hiçbir zaman kağıda dökülmemişti. Çünkü araştırmacılar da yaptıklarının ahlaksızca olduğunu biliyorlardı. Tepkilerden çekinmeleri tabii ki bir işe yaramadı. 60 yıl sonra basına sızan çalışmanın sonuçları büyük bir infial yarattı. Deneyin ardından olan onca şeye rağmen Doktor Mary Tudor hiçbir zaman yargılanmadı. Hatta defalarca aynı yetimhaneye giderek çocukların gelişimlerinin normal seyrettiğini savundu. Terapi desteği vermek istedi ancak olumsuz çalışma yapılan çocukların psikolojileri hiçbir zaman normale dönmedi. Konuşma sıkıntısı bulunmayan ikinci gruptaki çocukların tamamının okuldaki başarısı düştü. Yıllar sonra ortaya çıkan çalışma ve sonuçlarının ardından zarar gören 6 çocuğa toplamda $925.000 tazminat ödendi. Iowa Üniversitesi özür dilese de Doktor Mary Tudor çalışmanın konuşma patolojisine ve kekemelik araştırmalarına büyük katkı sağladığını iddia etti. Ne diyelim, sonuçları çocukların bütün hayatını etkilediği için canavar çalışması olarak adlandırılan bu deney, etik dışı olmasının yanı sıra aynı zamanda çok korkutucu. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. 3. David Reimer vakası. 22 Ağustos 1965'te Kanada'da doğan Bruce ve ikizi Brian'a, onlar daha 6 aylıkken idrar yapmalarında meydana gelen bir sıkıntıdan ötürü fimoz adı verilen bir hastalığın teşhisi kondu. Bir süre sonra ikizlerin sağlıkları için riskli hale alan bu hastalık ile mücadele etmek amacıyla doktorlar, tıbbi amaçlarla çok nadir uygulanan sünnet uygulamasını yapma kararı aldılar. Fakat dönemin de getirdiği eksiklikleriyle birlikte bilindik yöntemler yerine yakarak sünnet yöntemi seçtiler. Bu ameliyattan sonra Bruce'un penisi tamamen yandı ve kullanılmaz hale geldi. Bruce'un penisi tamamen yandığında eğitimsiz, korkmuş genç anne ve babası çözüm için Baltimore'daki John Hopkins Hastanesi'ne yönlendirildiler ve burada cinsel gelişim ve cinsiyet kimliği alanında yaptığı çalışmalarla dünya çapında ün salmış Dr. John Money ile görüştüler. Dr. Money, Bruce'un anne babasını çocuğun penisi olmayan bir erkek olarak büyütmesindense gerçek cinsiyetini bilmeyen bir kız olarak büyütmesi gerektiğine inandırdı. Yıllardır savunduğu cinsiyetin doğaya değil, yetişme tarzına bağlı olduğu teorisini kanıtlamak için en güzel deney kapısına kadar gelmişti Dr. Money'nin. 18 aylıkken bir operasyon daha geçirip testisleri de alındı Bruce'un. Artık ismi Bruce değil, Brenda olacaktı. Ameliyat sonrası Dr. Money, Brenda'yı yakından takip ederek kendisini bir dişi olarak görmesini sağlayacak tüm gereklilikleri yerine getirdi. Bu deney önemliydi çünkü ilk defa bu kadar uzun süreli bir cinsiyet değişimi deneyi yürütülecek ve psikolojik etkileri gözlenebilecekti. Ancak deney çok riskli bazı adımları da gerektiriyordu. Bunlar arasında Brenda'nın cinselliği bir dişi olarak tanımlayabilmesi için daha küçük yaşlarda dişilerin seks pozisyonlarını öğrenmesi bulunuyordu. Bu yüzden araştırmacılar çocukları hiçbir art niyet gütmeden ancak zorla cinsel pozisyonlara sokuyor, kimi zamansa onları çıplak bırakarak cinsel organlarını keşfetmelerini istiyorlardı. Kimi zamansa bacaklarını açarak, 4 ayak üzerinde durarak ve bunun gibi pozisyonlar alarak cinselliği tanımasını ve dişi olduğunu anlamasını sağlıyorlardı. Küçük Brenda daha 2 yaşındayken cicili bicili elbiselerini yırtıp bebekleriyle oynamayı reddediyordu. Kardeşi Brian'ın oyuncaklarını gerekirse kaba kuvvetli alıp onlarla oynamayı tercih ediyordu. Okuldaki agresif davranışlarından hem kendisi hem çevresindekiler rahatsız ve şikayetçiydi. Ama Doktor Money'nin sıkı tembihleri yüzünden gerçek kesinlikle gizli kalmalıydı ve Brenda'nın sadece zor bir süreçte olduğu, yakında düzeleceği telkin ediliyordu. Bu sırada Doktor Money de boş durmuyor, deneyin gidişatı hakkında bilimsel makaleler yazarak ne kadar başarılı olduğunu anlatıyor, tebrikleri kabul ediyordu. Doktor Money yaptığı deneyin sonuçlarından o kadar emindi ki araştırma notlarını şöyle yazmıştı. Çocuğun hareketleri çok net bir şekilde küçük bir kızı andırıyor. Erkek kardeşininki gibi erkeksi hareketleri bulunmuyor. Doktor Money her ne kadar çabalasa da yahut gerçekleri istediği gibi görmek istese de deney yanlış yerlere gitmeye başlamıştı. David'in ailesi çocuklarından kopmuş, 2 çocuğun da psikolojisi anormal bir hale almaya başlamıştı. Ailenin bağlarını koparmasından sonra Doktor Money çocuklarla ilgili hiçbir makale yayınlamadı ve başarısızlığı gizlemeye çalıştı. Brenda göğüslerinin gelişmesi, fazla tüylerinden arınması, fazla gelişen kaslarının durdurulması için sürekli östrojen almak zorundaydı. Kız kıyafetleri giyip kız gibi davranması beklenirken o aslında bir terslik olduğunun farkındaydı. 14 yaşına geldiğinde sorunlar çığ gibi büyümüş, yerel bir psikoloğun ikna etmesiyle anne babası gerçeği açıklamaya karar vermişti.
Gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan Brenda suçu ailesinde değil, onları yanlış yönlendiren doktorlarda buldu ve kendisine yeni bir isim seçerek David, biyolojik cinsiyetine dönmeye karar verdi. Bir sıra ameliyatlarla östrojenle büyütülmüş göğüsleri alındı. Transplantasyon ve plastik protezlerle yapay bir penis ve testisler yaratıldı. Testosteron tedavisiyle kas yapısı geliştirildi, kaydettiği tüm gelişmeye rağmen David depresyondaydı ve 20'li yaşlarının başında 2 kez intihara teşebbüs etti. Hiçbir zaman evlenemeyeceğini düşünmesine rağmen 25 yaşındayken çocuklu bir kadın olan Jane ile evlendi. Operasyonlar ve evliliğinden sonra David yepyeni bir insan oldu. İnce yapısı ve yüzünde normalden daha az kıl olması dışında yabancıların onda fark edebileceği çok az gariplik vardı. Çalıştığı ve yaşadığı yerde insanlar onu kabullenmişlerdi. Ne yazık ki David'in başından geçenleri tamamen unutması mümkün değildi ve özel hayatını etkileyen sorunları da bitmiyordu. İkiz kardeşinin 2002 yılında intiharı sonrasında mutsuzluk dolu günler tekrar başladı David için. David'in yaşadığı bu süreci Brian'ın kabul edememesi yüzünden yabancılaşmış olsalar da David ölümünden sonra sık sık Brian'ın mezarını ziyaret edip çiçekler götürmeye başlamıştı. 2004 yılının Mayıs ayında bir sabah Jane işteyken David evden tüfeğini alarak arabasını bir marketin otoparkına park ettikten sonra tetiği çekti ve hayatına son verdi. Yazılanlara göre intiharının arkasında sebepler çok çeşitliydi. Evliliği problemliydi ve kısa süre önce karısı bir süre ayrı kalmaları gerektiğini söylemişti. Son aylarında işsizdi ve maddi problemler yaşıyordu. Elbette çocukluğunu ve bütün hayatını etkileyen kimlik karmaşası da yazılıp çizildi. Fakat gerektiği kadar değil. Olaya geniş çerçeveden bakacak olursak eğer bu tabloya göre David'in bu denli uzun süre yaşaması da oldukça şaşırtıcı. Sizce David'in yerinde olsaydınız, duygusal ve psikolojik olarak neler yaşardınız? Yorumlarda belirtin.